Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu tatlı patili eldiven anlatımını yapacağım. Çok güzel, çok basit, yapımı da çok kolay. Biraz sayılarını ben ipimin birazcık daha yapısı ince olduğundan kaynaklı sayılarını biraz çoğaltarak, biraz bir tık farklılık yaparak yaptım. Renklerini de kızım için ördüğüm için bu renkleri tercih etti. Hem de açık renk videoda güzel olacağı için bu şekilde kullandım. Hemen arka tarafı da bu şekilde el avuç içine gelen kısımlarına şöyle kalpli, parmak uçlarını da böyle pati görünümlü renkli iple ördüm. Böyle yuvarlak halkalar örerek tamamladım. Hemen kısaca bilgilerimi vereyim ben. Bu şekilde bir ip kullandım. İpim bitmek üzereydi. O yüzden etiketini de ben sakladım sizler için. Nako Denim Sport'lordum. Bu yapıda iplerde kullanacaksanız renk numarası da hemen 1889 renk numarası. Bu yapıda bir iple bu sayılarda yapabilirsiniz. Nako Pırlanta ile kalınlığı hemen hemen aynı. Hemen renk olarak diğer somon rengi üzerinde de Nako Pırlanta somon rengi bir iple patilerini ördüm. Kalp objesini. İp kalınlıkları hemen hemen aynı arkadaşlar. Tığımda yine 2 numara bir tığla ördüm. 1,75 milim. Hemen başlamak istiyorum. Eldivenimizin orta kısmıyla başlayıp hızlıca bitirelim. 15 zincir çekiyoruz ilk etapta. Çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizi. İpim 2 3 4 5, bakın çok sıkı çekmiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincirimiz oluştu. Hemen düz tarafı değil ters tarafını çevirip arka dallarından ilkinden alarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 sonuna kadar sık iğne yapalım. Bu düz taraf dalları değil de şöyle çevirip arka tek dallarını alıyoruz. Sonundakine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, hemen 14. sık iğnemizi de şöyle düz tekrar düz kısmını çeviriyorum. Şu aradan bir aynı yere 3 sık iğne yapıyoruz. 3 sık iğnemizi bu kısma yaptık. Hemen karşıya ipimizi de arada gizleyerek karşılıklı gelecek şekilde bu tarafa da 13 sık iğnemiz olacak. Yani 13 sık iğne sonrasında son zincir içerisine 3 tane aynı yere 3 sık iğne yapıyoruz. Şimdi karşılıklı yine 13 sık iğnemiz olacak. Bu kez iki dalını da alıyoruz. Tam orta kısmından şöyle yakından göstereyim. Kamera açın biraz. İki dalına birlikte batıyoruz. Sonuna kadar 13 sık iğne yapalım yine. Evet bakın arkadaşlar,
şu kısımda 3 tane aynı yere batmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. sık iğnemizi de hemen dibine yaptık. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Dibine batarak yine tekrar dibine bir sık iğne yaparak başlıyorum. Çok fazla elinizi sıkmayın, tavsiyem. Ne kadar sıkı tutarsanız elinizi, eldiven çok daha sık olur, küçük olur. Yine 13 sık iğne yapıyoruz. Başta yaptığımızla birlikte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13. sık iğnemi yaptım. Şimdi bu tepedeki 3 taneye çift batıyorum. 3 artırma olacak. İlk çiftimi battım. Diğer çift sık iğnemi yaptım. Hemen üçüncüyü de bu tarafa yaptım. 3 tane artırmamız oldu. Bu sonuna kadar yine 13 tane sık iğnemiz olacak. Dikkatli izleyip sayılara sadık kalırsak hiçbir yanlışlık olmayacak. 3 artırmayı yaptık. Tepede 3 tane sık iğnemize çift batarak sonuna kadar yine ondan sonrası 13 tane daha sık iğnemiz olacak. Ve çift battıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sık iğnemiz oldu. Şimdi yine bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Burada yine dibine bir sık iğne yaparak başlıyorum. 13 tane sık iğne yapana kadar devam edelim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen 13 sık iğne sonrası bir tane tek yapıyorum. Diğerine çift batıyorum. Yani 13 sık iğne sonra bir tane daha tek sık iğne batıyorum. Diğerine bir çift yaptım. Tekrar bir tane tek yaptım. Diğerine bir çift başlıyorum ve batıyorum. Bir tek yaptım. Yine sonuncu bir çift. Burada da yine bir tek bir çift yaparak 3 artırmamız oldu. Şimdi son kalan 13 tane daha sık iğne örerek devam ediyoruz. 2 3 13 sık iğne yine devam ettik sonuna kadar. Bir zincir çektim, geriye döndüm, yine dibine batıyorum. Yine 13 sık iğne olacak. Bu ilki, ikinci, 3 4 5 13 sık iğne yine örelim. 13 sık iğnemizi yaptık. Hemen şimdi 13 sık iğne sonrasında 2 tane daha sık iğne tek yapıyorum. Yani tekleri hep bu tarafta başlıyorum. Önce tekle. Bir alt sırada bir tek yapmıştım. Şimdi burada 2 tane tek yapıyorum. Üçüncüye çift batıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Üçüncüye çift batıyorum. İki tane tek, yine üçüncüye çift battım. 2 tek sonrası yine buradan aşağı hep 13 sık iğne olacak bu taraflar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sık iğne yine. Şimdi devam edelim, sonraki sıraya geçeceğiz. Bu sıramızda tamamladık. Bir zincir çekiyorum, tekrar
geriye dönüp sık iğne yaparak 13 tane sık iğne devam ediyoruz. Her seferinde diğer tarafa dönerek devam ediyoruz. 13 sık iğne yapıyoruz. 13 sık iğnemiz oldu. Şimdi bu sırada da yine 13 sık iğne sonrasında 3 tane tek sık iğne yapıyorum. Alt sırada 2 tekti. Şimdi 3 teke çıkardık. Bir tane çift batıyorum. 3 tane 1 2 3 taneye tek, bir taneye çift batıyoruz. 3 tek, bir çift. Şimdi yine bu sırada da 3 tek bir çift yaptık. 3 arttırmamız oldu. Sonuna kadar yine 13 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Yine geriye dönüp dibine sık iğne yaparak yine 13 sık iğnemiz olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık iğne sonra burada yine 3 tekli 4 tane daha tek sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Buna çift batacağız. 5.'ye 4 tek yapıyoruz. 1 2 3 4 2 3 4 bir tane 5.'ye çift batıyoruz. 4 tek yapıyoruz. 5.'ye son çiftimizi yapıyoruz. Yine buradan aşağı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sonuna geldim. Bir zincir çektim, dibine sık iğneyi yaptım. Bu sırada da 5 tek bir çift yaparak buradaki arttırmalarımız burada sona eriyor. Bu kısımda sık iğne olarak ördüğümüz kısımda yine 13 sık iğne sonrası alt sırada 4 tek bir çift, bu sırada da 5 tek bir çift yaparak sonlandıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 taneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 5. Bir taneye çift. 1 2 3 4 5 taneye tek batıyoruz. Yani her sık iğne üzerine bir sık iğne yapıyoruz. 3 4 5. Bir taneye çift batıyoruz. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyoruz. 5 tane tek, 2 3 4 5. Buraya çift sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 2 tane. Yine sonuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sık iğnemiz olacak. Bu sırayı tamamlayacağız. Sonraki sıramıza geldik. Orta kısmını bu şekilde tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Burada bir zincir çekiyorum.
Yine dibine batarak bu kez ilmeğimin başını alıyorum. Çakma sık iğne öreceğiz. Bu sırada 13 tane çakma sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 tane çakma sık iğne arkadaşlar. Buradaki amacım da aslında yabancı kanallarda da olan bir eldiven modeliydi. Fakat çok uğraştım. Kaç kez, 6 kez belki de ördüm, söktüm, 7 kez. İpiyle bu ip incelikteki iple bu şekilde sayılarını, yani şu el kısmı çok dar oluyordu. Ben de bu şekilde artırarak bu kısımlarını oynama yaparak ayarladım sayılarını. Bu kalınlıkta da pırlanta veya Alize Cotton Gold yapısında bir ip. Bu şekilde iplerle yapmak için bu sayılar ideal. 13 tane çakma sık iğne yaptım. Hemen 3 tane trabzan. 1 2 3 trabzan yaptım. Dördüncüye çift trabzan batıyorum. İpimin belki renginden mi bilmiyorum, birazcık da netlik sıkıntısı oluyor kamerada. Açık da seçtim, tercih ettim, daha net görünsün diye. Yine tekrar yanından 3 trabzan tek batıyorum ayrı ayrı. 3 dördüncüye çift batacağım. Yani 3 tek trabzan, 1 çift trabzan olacak bu sırada. Bunu 4 kez tekrarlayacağız. 4 kez tekrarlayalım. Yani 4 tane çift trabzanımız olacak. İlk 13 çakma sık iğne yaptık. 13 çakma sık iğneden sonra 3 tane trabzan, dördüncüye çift battım. Bu şekilde 1 2 3 4 tane çift trabzan elde ettik. Aralarda 3 tek trabzan. Yine sonrasında son çift trabzan sonrasında 3 tane daha tekli trabzan yapıyorum. Kalan ilmeklerimi çakma sık iğne olarak sonuna kadar 15 tane çakma sık iğne olması gerekiyor. Çakma sık iğne örerek bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, 15 tane çakma sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, tamamladık 15 çakma sık iğnemizi. Şimdi bir tane zincir çektim. İlmeğimin başını yine alıyorum. Hemen ilk çakma sık iğne çektiğim zinciri saymıyorum. Bakın burada yine dibine buradaki sık iğneye batarak 1 2 12 tane çakma sık iğnemiz olacak. 12 çakma sık iğne örelim. 4 12 tane çakma sık iğnemi tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimin başına alıyorum. İpimin tığımı doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer ilmek içerisine 6 tane aynı ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bu sırada bu aslında 5'ti. Ben parmak kısımları elimizin sıkılığından mı bilmiyorum. Bu yabancı kanallarda örülen ipler de nasıl, onu da bilmiyorum ama ben bir türlü buralar çok dar oldu. Biz mi çok sık örüyoruz. O yüzden sayılarını bu şekilde ayarladım. Parmak kısmı daha geniş, rahatlıkla girebilsin diye. 3 tane 3-6 tane aslında 5 de bu tarifte.
6 tane trabzan yaptım aynı yere. 3 sık iğne, 1 ilmek atlıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum, diğerine 1, yanındakine 2, yanındakine 3 tane sık iğnemiz oldu. Hemen ilmeğimin başını yine aldım, bir tane ilmek atlıyorum, diğerinin içerisine 6 tane trabzan, 2. Bu da çok gevşek tuttuğum halde, yani hem sayılarını arttırdım hem de bayağı bir normal elimin sıkılığından daha kat kat. Biliyorsunuz beni Instagram'da takip edenler, elim çok gevşek değildir ama hem gevşek tuttuğum halde de hem de sayılarını da arttırdığım halde ancak ayarlayabildim. Elime, hadi kendi elime belki geniş, belki birazcık hani daha tombul gözüküyor ama kızımın eline de bu şekilde tam oldu. Bizim sayılarımız, yani ölçülere gayet güzel oldu. Bu ip kıvamında, yani bu ipin kalınlığında yapmak isteyenler bu sayılarla tam oturdu diyelim. Hemen 6 tane trabzan yaptım. Aynı sık iğne içerisine. Şimdi bir tane daha ilmek atlıyorum. Aralarda bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu baş parmak olacak kısım. Burada 3 tane sık iğne yapmıştım. Baş parmağın arasıyla işaret parmağımızın arası. Burada şimdi bir ilmek atlıyorum. Diğerine bir sık iğne yapıyorum. Artık bu parmaklarımızın arası bir sık iğne olacak. İlmeğimi aldım. Bir tane daha atladım. Diğerine, yani sürekli böyle bir ilmek atlayıp diğerine aralarda bir ilmek bırakıyoruz. 6 tane yine trabzan yapıyorum. Beş, 6. Bir ilmek atlıyorum. Diğerine bir sık iğne. İlmeğimi alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Diğerine 6 tane trabzan. Bu şekilde 4 kez olacak bu. Yani 4 tane daha bu baş parmak işaret parmağı yaptık. Üçüncüyü 2 tane daha yapıyoruz. Arada yine bir sık iğne yaparak bu sırayı son parmağımıza kadar gelelim. Tamamladık parmak kısımlarını. Hemen bir tane atlıyorum. Diğerine direkt çakma sık iğne ile başladık. Çakma sık iğne ile bitiriyoruz. 18 tane çakma sık iğnemiz olmuş olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane çakma sık iğnemiz olacak, pardon. Bu sırada 17 çakma sık iğnemizle bitiriyoruz arkadaşlar. 17 çakma sık iğne ile tamamladık. Hemen sonraki sıraya geçiyoruz. Sonraki sırada bir zincir yine çektim, geriye döndüm. Hemen ilk sık iğne içerisine bir çakma sık iğne yine yapıyorum bu sırada da. Bu sırada da hemen sayıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane bu sırada da çakma sık iğnemiz olacak. İlk bu tarafa doğru giderken 18 çakma sık iğne yapalım. 18 çakma sık iğnemizi yaptık. Şimdi bakın trabzanımızın ilkine burada battık. Kaldı geriye 6 taneydi. 1 2 3 4. Sonda da bir tane kalacak. Bu aradaki 4 taneye çift batıyorum ben. Yani her trabzan, bu 4 trabzanın her birinin içerisine 2 tane batarak burada 4 tane artırmış olacağım. 4 tane çift trabzan olacak. İlk başta bir taneyi aldık. Ve son kalan bir taneyi de sık iğne yapacağız.
burada 4 trabzan içerisine, ortada, baştaki ve sondaki değil, ortadaki 4 tanenin içerisine çift batıyoruz. Kalan burada arada yanındaki trabzana bir de bu alt sırada ortalarda bir tane yapmıştık. Bu parmaklar arasında bir sık iğnemiz vardı. O sık iğne ortada kalacak. 2, hemen diğer parmak, yani diğer altı trabzanın ilkine de bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane sık iğnemiz oldu. Yine arada kalan 4 taneye çift trabzan yapıyoruz. Arada 4 tane çift trabzanımız olacak. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü de yaptım. Bakın sonradan bir tane trabzanımız, bir tane sık iğne, bir tane aradaki sık iğneye, bir de diğer 6 trabzanın ilkine 3 sık iğne yapıyorum bu parmaklar arasında. Baş parmağa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Baş parmak kısmına geldik. Şimdi son trabzanımızın sonuncusunda bir tane yapıyoruz. Bu baş parmakta da alt sırada 3 sık iğne arada yapmıştık. 3 sık iğne üzerine de 3 tane yapıyoruz. 2, 3, buradakiyle 4 sık iğne oldu. Şimdi baş parmaktan da bir tane alıyoruz ilkini. Burada 5 sık iğnemiz olacak. Yani bir alt sırada aralarda bir taneydi. Burada 3. Şimdiki sırada da bu aralarda 3 oldu. Burada 5 tane sık iğnemiz oldu. İnşallah anlaşılır olmuştur. Anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Şimdi yine 4 tane trabzanımızı çift batıyoruz. Bakın çift batıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bütün parmaklarda bu böyle 4 tane çift trabzanımız oluyor. Hemen kalan kısımlarını zaten çakma sık iğne ile tamamlıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane çakma sık iğnemizle burayı bitiriyoruz. Tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu son sıramız olacak. Hemen bir zincir çektim. Geriye dönüp bu sırada komple sık iğne yapıyoruz bir sırada. Yani her sık iğne içerisine sık iğne yapıyoruz. Buralardaki tüm tepelere, tüm aradaki sık iğne içerisine bir sıra sık iğne örerek tamamlıyoruz. Bir parmak göstereceğim. Atlamadan, artırma yapmadan her sık iğne içerisine bir tane yaparak devam ediyoruz bu sırayı. Bu parmak olan kısımlarında çok elinizi sıkı tutmayın arkadaşlar. Gayet ilmekleriniz rahat olsun. Bakın her sık iğne içerisine batıyorum. Eklerken şaşırmayalım. Sayılarımız tam olsun. Eklerken sıkıntı yaşamayalım. Komple devam edelim böyle. Buraya kadar sık iğnemizi bitirelim. Tamamladık. Komple sık iğne örerek bir zincir çektim. İpimi burada keseceğim. Bir tarafı eldivenimizin tamamlandı. Parmak kısımları gayet de rahat bir şekilde olacak.
Bu el kısımları özellikle. Ama dediğim gibi arkadaşlar, eğer siz eliniz daha hani zayıf veya küçük bir el olacaksa şu kısımlarını, şu son sık iğne sırasını örmeyebilirsiniz. Sık iğne sırasını örmezseniz, zaten bunun sık iğne sırası yoktu, ben bunu ekledim. Yani kendi elime ve kızımın eline göre bu iple, özellikle daha kalın bir iple örecekseniz son sıra sık iğneyi örmeyebilirsiniz. Aynı teknik, mantık, sayıları aynı yani. Hemen diğerini de şu şekilde söyleyeyim ve birlikte örelim. Aynı sıralarda, yani aynı şu sık iğne sırasından bir sıra, yani sık iğne sırasını yapana dek devam ediyoruz. Bir tane daha örüyoruz aynı sayılarla. Sadece sık iğne sırasını örmüyoruz. Diğer sıraya kadar tamamlıyoruz. Çünkü sık iğne sırasını ekleyerek öreceğiz. Bu sırayı tamamlayalım. Bir tane daha aynısından örelim. Devam edelim. Ekleme yerine gelince sık iğne sırasını örmüyoruz diğerinde. Bunu bilin. Geriye sökmeyelim tekrar. Evet, tamamladım. Bakın, son sıra sık iğne sırası kaldı sadece arkadaşlar. İpimizi kesmiyoruz. Şimdi ekleme işlemine geçeceğiz. Baş parmakla denk getiriyoruz olan kısmını, baş parmak kısmını bu tarafa denk getirdim. Hemen ilkini buradan ilmeğimi alıyorum. İçeriye çektim. Bir zincir çekiyorum burada. Aynı ilmeğin içerisine şöyle göstereyim yakından. Bir sık iğne. İlk etapta bir zincir çektim. Şimdi ilmeğimi tığdan bırakıyorum. Diğer ilmeğime geçiyorum. İçeriye aldım. Hemen zincir çekmiyorum artık. Yanındakine sık iğne yapıyorum. İlmeğimi tığdan bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. İçeriye çekip bu taraftan da bir sık iğne ile kapatıyorum. Her seferinde her sık iğne içerisine, zaten sık iğne sayılarımız aynı. Buraya geldim. Yine sık iğne içerisinden ilmeğimi alıp buradan içeriye çekiyorum. Buradakini de sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane daha göstereyim. Ekleme işlemimizi bu şekilde yürüteceğiz. Şu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şu ilk çift battığımızın bir yanındakine gelelim. Bakın, ilk çiftimiz burada. Bu çiftimizi son buradan alıyoruz. Buradan da almışız. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çiftimiz vardı bir alt sırada, ama buraya sık iğne yapmıştık. Şimdi bu sık iğne yapmadığımız kısımdan sık iğne yaparak bu kısımlarını buraya kadar ekledik. 8 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğnemi yaptım. Arada baş parmağımızın 5 tane sık iğnemiz vardı. 1 2 3 4 5 tane. Bakın, yine çiftler, yine buradaki 4 çift duracak. Oraya, o kısma kadar 5 tane arada sık iğnemiz vardı. Şimdi ilmeğimi çekiyorum, bırakıyorum. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 taneyi
sayıyorum. Bu arada 5 tane, 1 2 3 4 5 taneye ekleyeceğim. Hemen ilkini 8 taneyi arada bırakıyorum sık iğneyi. Buradan yine aynı sistemle ilmeğimi çekiyorum ve bir yanındaki şu sık iğneye kapatıyorum sık iğne olarak. Yine ilmeğimi bıraktım, yanındaki sık iğneye çektim ve kapattım. 5 tane bu baş parmak arasında sık iğnemiz olacaktı. Bu 5 sık iğnemizi bu şekilde ekleme yapıyoruz. Ta ki o çiftlerin başına ilk başlangıç yerine kadar. Evet. 5.'yi de yaptım. Bakın yine ilk çiftimize geldik. Bu arada 8 tane çiftimiz olacaktı. Yine 8 tane de burada kaldı. Bu kısmı 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım ve ilmeğimi bıraktım. Şimdi baş parmak aramı 5 sık iğneydi. Şimdi diğer parmakların arasında da 3 tane sık iğnemiz vardı. Hemen buradan sayıyorum ilk sık iğnemi, ilk çiftimi, yani 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çiftimizden sonra 3 tane 1 2 3 sık iğnemiz var. Hemen ilkinciye sık iğnemin ilkine ipimi çıkarıyorum içerisinden, diğer bu taraftakinin sık iğnesine sık iğne ile kapatıyorum. İlkini kapattık, ikincisine de kapatacağız. 2 bu aralarda 3 tane sık iğnemiz olacak bu parmak aralarında. Yine bakın 3 taneyi kapattık. İlk 8 tane de burada çiftimize yine 8 tane sık iğne yapacağız. 1 hemen yanındaki sık iğneden başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 taneye yine arada 3 tane sık iğnemiz. Buradan da 8 taneyi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu aradaki 3 sık iğnemizle eklememizi yapıyoruz. Gayet basit, gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem. İkinciyi kapattım. Bu şekilde tamamladık. Yine 8 sık iğnemiz, sonuna kadar aynı böyle gelelim. Son parmağımızı da yine aynı serçe parmağımız gelecek kısımda yine 8 tane sayıp buradan 8 tanenin eşitledik. Hemen kalanları tek tek örerek bitiriyoruz. Aynı başta eklediğimiz şekilde her sık iğne içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. İlmeğimi çıkarıyorum. Buradan alıyorum. Yanındaki sık iğneden bu taraftakiyi de birleştiriyoruz. Kapattım. Sık iğnemi içerisinden alacağım. Çok basit. Bu taraftakini sık iğne ile kapatıyorum. Sonuna kadar ekleyerek bu şekilde örerek bitirelim arkadaşlar. Sonuncusunu da kapattım. Pardon arkadaşlar. Kameraya vurunca sallandı. Sonuncusunu da kapattım. Bu şekilde bu kısmı tamamladık. Gayet güzel oldu. Hemen şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Lastik kısmını öreceğiz.
Şimdi burada ipimizi en son gizleriz. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada ipimizi de burada gizleyerek komple sık iğne öreceğiz. İlk bu çakma sık iğne olan kısımlara 2 tane örelim. 2 tane de örmesek bakın aralar, bir aralara, bir içlerine batıyoruz, bir de bu kısımlarına, bir bu ortalarına 2 tane örmemize gerek yok. Bir de oralarına zaten belli batacağımız yerler. Komple sık iğne yapıyoruz. Bir tam ortalarına batıyoruz. Bir de bu boşlukları, yani ara kısımlarına. Yani yaklaşık 50 tane sık iğnemiz olacak. Bitirince tekrar sayalım. Bu sırayı bu şekilde dönelim. Aynı yere denk gelmemesine dikkat edelim. Sık iğnelerimizin üst üste binmesin. Bu sıra komple sık iğne olacak. Sayacağım, bitirince de yaklaşık 50 tane veya birkaç fazla birkaç eksik olabilir. Ayarlayarak bu sırayı komple sık iğne örelim. Evet arkadaşlar, 52 tane sık iğnem oldu. Hemen baştan başladığımda bir zincir çekerek yaptım. Sık iğnenin tepesine kaydırma ile birleştirdim. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Lastik kısmını da şimdi ipim bitti. Ben yeni bir iple devam edeceğim ama bu şekilde tamamen bitirdikten sonra birkaç sıra göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Seyrek çekin, çok sık olmasın. Yine geriye döndüm. İlkinden yine tersinden kaydırma yapıyorum. Bu ters dallarına batarak, bu ilk sıra biraz zorlayabilir. Kaydırma yaparak 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane kaydırma elde ediyorum. Dibindeki değil, yandaki sık iğneye battım. Sık iğne olarak bir zincir kaydırma ile batıyorum. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Şimdi yine bu tarafta da bakın 1 2 3 4 5 6, ikinci değil üçüncüye bir zincir çektiğimiz için buralarda üçüncülere yine tek dallarına kaydırma yaptım. Bakın 6 tane kaydırmamız olacak her sırada. Siz bunu fazla uzun, bilek kısmını uzun istiyorsanız zincir sayısını fazla çekerek uzun yapabilirsiniz. 7 kaydırma 8 kaydırma olarak. Bu ideal. Elime taktığımda da göreceksiniz. 6 tane kaydırmam oldu. Bir zincir çektim. Hemen geriye dönüyorum. Şimdi ikinciye yine diğer dış dallarına batarak 6 kaydırma yapıyoruz. Dediğim gibi ben bunu ayarladım. Uzunluğunu bu şekilde, daha kısa daha uzun tutmak istiyorsanız zincir sayılarıyla ayarlayabilirsiniz. Hemen bir yanındaki değil, sık iğnelerimizi de dibine değil bir yanından bir ilmek bırakıp diğerine kaydırmayla bağlıyoruz.
Bir zincir çektim. Sık iğne ile bağlamışım arkadaşlar. Sık iğne ile de kaydırmayla da fark etmiyor yani. Kaydırmayla da olur, sık iğne ile de olur. Sık iğne ile bağlayalım. Arada bir ilmek bırakıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Şimdi 1 2 üçüncüye kaydırma yapıyorum. Her ikisi de olur. Sık iğne ile de buraya bağlayabilirsiniz. Kaydırmayla da, hangisi hoşunuza gidiyorsa tercih sizin. Bir zincir çektim. Yine ikinciye, bu başlarda ikinciye batıyorum. Diplerinde de üçüncülere batarak bu şekilde lastik kısmını örüyoruz. 6 tane her seferinde, bakın 1 2 3 4 5 6 tane kaydırmamız olacak. Yine bir tane atlıyorum, diğerine geçtim. Bir zincir çektim. Üçüncüye burada. Bir zincir çekmemin amacı da bir tane atlayıp diğerlerini battığımız için lastik kısmı çok gerilmesin diye. Burada da yine bir zincir çekiyorum. Geri dönüşte burada ikincisine batarak devam ediyorum. Bunu da göstereyim, son olsun. 52 tane sık iğnemiz vardı. Altı tane yaptık. Kaydırma ile bağlasanız da olur, sık iğne ile bağlasanız da olur. Hemen bir tane bırakıyorum arada, bir ikinciye, diğerine ister sık iğne ile ister kaydırmayla, bakın her ikisi de aynı, fark etmiyor arkadaşlar. Bir zincir, şimdi kaydırma da yaptım, bir zincir çekiyorum. Yine üçüncüye, yani sık iğne ile de bağlasanız, üçüncüye kaydırmayla da bağlasanız bir zincir çekip bu diplerde üçüncülere batıyoruz. Bu şekilde lastik kısmını şu ortaya gelene kadar şuralarda, şu ortada tam 3 taneye atlamadan batacağım. Hem bu tarafta hem bu tarafta. Burayı göstereceğim, sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde yaptım lastik kısımlarını. Kaydırma ile buraya kadar yapmıştım. Farkı yok zaten. Başta sık iğne ile eklemiştim. Hemen şu ortaya geldiğimde bu kısımda 1 2 3 taneye tek demiştim batacağım. Hem bu tarafta yapacağım hem karşı tarafta. Hemen yanındaki arada normalde bir tane bırakıyorduk. Bakın bu zaten battığım yer. Şu değil, şuna batıyorduk normalde. Ama şimdi ben bir yanındakine batacağım. 3 tane bu şekilde. Bilek kısmının bu tam ayarı için, yani kola takarken elimize, bu genişliği için burada hem bu tarafta hem de karşı tarafta 3 taneye atlamadan batacağım. İkinciyi yaptım. 3 taneye de batabilirsiniz, 4 taneye de, sıkıntı yok. Zaten bir farkı yok yani. Bu lastik kaydırmaları yaparken de çok sıkı yapmayın. Gevşek olsun ki esnek olsun elimize takarken. 1 2 3 4 5 6 dedim. Bakın ilkini battık yanındakine. Şimdi yine yanındakine. Normalde bir taneyi bırakıp, bu zaten dibi, bir tane bırakıp diğerini atlıyorduk. Şimdi bu 3 taneyi yan yana yapacağız burada. 3 tane de olur, 4 tane de olur. Bir zincir çektim, üçüncüye batarak
devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, daha yani göstereceğim bir yer yok. Şurada 3 taneye batıyoruz yan yana. Bu tarafa da geldiğimizde burada ortada tam 3 taneye batalım. 4 de olur, 3 de olur, fark etmez. O el ayarınız, yani elinizi şu bilek kısmına göre ayarlayın. Yanları yine aynı bu şekilde, aralarda diğer yerlerini de bir tane bırakıp diğerini atlayarak batarak devam edelim. Lastik kısmını da bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, burada tam dibinde bitirdim lastiğimi. Son aşağıya inerken 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane aldım. Bu kısımda ipimi keseceğim ve bu kenarıyla iğne şöyle uzun keselim birazcık. İğne ile birleştireceğiz. Evet, burada şu dibini hemen kaydırmayla kapatıp ipimi burada çekiyorum. İğneme takacağım. Bu kısımdan ilk bu taraftan üstteki ilmeği alıyorum. Bu taraftan alttakini. Hemen ikinciye geçiyorum. Burada da ikinci ilmeğimin altından alıyorum. Diğerini 6 tane zaten kaydırmamız vardı. Son 2 tanemiz kaldı. İyice buraya sabitleyelim. Bu şekilde de eklememizi dikerek yaptık. Arka tarafa geçirip ipimizi arkada şöyle kaydırarak gizleyelim arkadaşlar. Eldivenimiz burada tamamlandı. Şimdi hemen hızlıca, vakit çok geçti, şu patileri ve kalp içinde gerekli anlatmayı yapayım. Burada ben ipi eklediğim için onu gizleyeceğim arkadaşlar. Lastik kısmını da dilediğiniz uzunlukta siz yapabilirsiniz. Bu şekilde 6 kaydırmayla ilmekle başladım ben. Siz bunu 6 7 8 diye uzatabilirsiniz. Hemen bu rengimi aldım ben. Hızlıca sayılarını vereyim. Patilerimizin ve kalbi için önce patilerimizi şöyle sihirli bir halka yapalım. Benimkisi biraz nako pırlantayla yaptım. Gözüme küçük göründü. Çok sıktırdım. Belki elim sık olduğu için. Bir zincir çektim. Ben buna 10 tane sık iğne yaptım. Ama siz bunu çakma sık iğne de yapabilirsiniz. Büyük olsun istiyorsanız. Daha göze gelsin istiyorsanız trabzanda yapabilirsiniz. Sadece şöyle sihirli halka içerisine, bu boşluk içerisine 10 tane sık iğne yaptım ben. Dediğim gibi siz bunu çakma sık iğne veya trabzan olarak da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen ilk sık iğne tepesine birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Ortadan da çok sıktırdığım için böyle küçük oldu, ama şimdi ben onları silikonla yapıştırdığım için dediğim gibi siz büyük yapmak isterseniz çakma sık iğne daha ideal olacaktır. Ama ipiniz kalınsa böyle sık iğne de yapabilirsiniz. Bu şekilde 5 tane parmaklarımıza yapacağız. Hemen kalbi de ben size tarif edeceğim. İplerimizi temizleyelim. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz. Somon rengi olduğu için birazcık açık görünüyor benimkileri arkadaşlar. Dediğim gibi bakın, şöyle uç parmak üstlerine siz çakma sık iğne ile de yapabilirsiniz. Hemen kalbimizin yine ortasına sihirli bir halkayla başlıyoruz.
kalbi de göstereyim, zaten gerisi yapıştırma işlemine geçeceğiz. 3 tane zincir çektim. 2 kez başını dolayıp zincirden ayrı 3 tane ikili trabzan, yani 3 seferde çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar ilmeğimin başını aldım. 1 2 3, bu şekilde 3 tane yapıyoruz. Şimdi 3 tane de tekli trabzan, yani normal trabzan örüyoruz. Yanına 2 3, hemen bir zincir çekiyorum. Bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Pardon, bir zincir çekiyorum. 2 ilmeğimin başını 2 kez alıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine tekli trabzan yapıyorum. 3 tane, yani normal trabzan 2 kez, 2 seferde çıktığımız, hemen 2 ilmeğimizi 2 alıyoruz. 1 3 tane ikili trabzan, 3 seferde çıktığımız, artık üçlü trabzan, ben bunları biraz kafamı karıştırıyor arkadaşlar. 3 seferde çıktığımız 1 2 3 üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde dibine batarak sabitledim. Hemen şöyle yanındakine, şu 3 trabzan yaptığım yerin ikincisine sık iğne, bir, diğerine 2 sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle bu ilk 2 zincir üzerine olduğu için burada zincir içlerine battım. Şimdi 3 tane 3 seferde çıktığımız trabzan vardı. Onların içerisine de çift batıyorum sık iğnelerimi. 2, ikincisine de 2 tane batıyorum. İkincisine de 2 tane batıyorum. 3 tane tekli yapmıştık. Onlara tek battım. Hemen burada bakın, buraya geçeceğim. Burada bir zincir çekmiştik ya, bir zincir arada, ona da bir tane yapıyorum. Bu tepeye yaptığım tam ortadaki ikili trabzanın içerisine de yine 2 tane yapıyorum. Yine yanındakine 1, buraya doğru devam ediyoruz. Tekli olarak tam bu uçta tepede çift battım. Bir de buradaki üçlü trabzanlara, 3 seferde çıktığımız trabzanların içerisine 3 tanesine çift batarak 3 arttırma yaptık burada sık iğnelerimizi. Şimdi yine geldik buradaki 3 zincire. Bu zincir içerisine de bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen sonuncusunu da buraya kaydırmayla birleştirip bir zincir çekiyorum. Ortasını çektirdiğimiz zaman kalbimiz oluştu arkadaşlar. Bu kadar. İpimizi kesip gizleyelim. Ortasını iyice kalple hemen patilerimizin bu yuvarlaklarını yapıp silikon yardımıyla yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, kalplerimiz hazır. Hemen bir de şu kısmını gösterecektim. Kaydırma yaptığım kısmı. Şu dış tarafına gelen bu sağ elim için. Bakın şöyle sağ elim olacak. Hemen dış tarafına gelen kısımdan başlıyorum. Fark etmiyor zaten. Baş parmak bu tarafta. Bu taraftan şu kısımdan başlıyorum önce. Yani göstermesem de zaten resimde, görselde de kolaylıkla yapabileceğiniz için hemen kaydırma yapıyorum. Sadece, başka bir işlem yok. Önce bu taraftan
alt kısımlarından alıyorum. Yaptığım kısımları göstereceğim sade, yani ne tarafından başladığımı. Bu şekilde battığım yerlerde zaten belli. Boşluklar görünecektir. Çok sıkı yapmayın. İlmeğinizi gevşek bırakın. Şöyle her sık iğne arasına kaydırma yaparak komple başladığımız yere kadar gelelim. Hemen bu kısmı tamamladık. Şimdi yine aynı yerden başlayacağım. Bir de şu taraftan hemen bu sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar, 52 tane. Hemen o sık iğne arada kalacak. Bir kısımdan bir de bu kısımdan başlıyoruz. Kaydırmamızı bu şekilde tamamlıyoruz. 2 sıra kaydırma yapıp işlem bitiyor. Yine aynı aralara devam edelim. Bu sırayı da bu aralara yine batarak arada 52 tane yaptığımız sık iğne kalacak şekilde böyle 2 sıra kaydırmamız olacak. Bunu da tamamlayalım yine başladığımız yere kadar. Evet arkadaşlar, hemen işlemi tamamladık. Burada şöyle hızlıca kalplerimizi tam ortaya silikonla, silikonum bitti herhalde. Evet arkadaşlar, silikonumu yeniledim. Şimdi bu kalplere sadece yapıştıracağız. Başka farklı bir işlem yok. Tam ortasına şu kısımdan yapıştırdım. Dediğim gibi siz bu yuvarlakları daha da büyük yapabilirsiniz. Bunları da hemen şu parmak kısımlarına doğru yapıştırıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eldivenimizi tamamladık. Gayet şık bir eldiven. Benim burada ip eklediğim için birazcık bozuk görüntüsü var. Dediğim gibi siz buraların lastik kısımlarını 6 tane saydım ben. Bu kısmı uzun da tutabilirsiniz. Gayet de güzel. Sayıları da ideal. Nako Pırlanta, Alize Cotton Gold. Benim ördüğüm ip de şöyle Nako Denim Sport'la ördüm. Yapısı yumuşak olduğu için bunu tercih ettim. Koton bir ip. O yüzden de %60 pardon pamuklu, %40 da akrilik. Pamuklu ip olsun diye daha güzel durur. Sıcak ve esnek, yapısı yumuşak bir ip olduğu için. Farklı iplerle de bu incelikte, bu kalınlıkta, yani Nako Pırlanta elinizde arkadaşlarım, çoğunluğu Nako Pırlanta kullanan arkadaşlarım, bakın bu patileri ve kalbi onunla yaptım. Yapacaksanız yine aynı onun kalınlığındaki iplerle tercih edebilirsiniz. Bu şekilde tamamladık eldivenimizi arkadaşlar. Gayet kullanışlı, şık, güzel renklerle de, farklı renklerle de tercih edebilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak da videolarımın devamı için inşallah destek olursanız da memnun olurum. Görüşmek ümidiyle.